Gelişen teknoloji karşısında deniz stratejisi ve savaşlar nasıl olacak? Türkiye buna hazır mı? Son klasik deniz savaşı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile son bulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan taktiklerin kullanıldığı bu savaşta hedeflerin imha edilmesi için yapılan hava harekatı sonrasında muhriplerle kara bombardımanı ve sonunda amfibi çıkarma birliğinin sahile çıkması son bulmuştur. Gelişen harp silah ve araçları Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle özellikle deniz kuvvetlerinin kuvvet yapısında önemli değişimlere neden olacaktır. Türkiye'nin 3 farklı deniz harekat alanı mevcuttur. Bu farklı alanlarda farklı kuvvet yapısı oluşmaktadır. Günümüzde bu 3 harekat alanında uzun yıllar uygulanan taktiklerin platformları ani değişimlere uğramaktadır. Özellikle 1980'li yıllardan sonra Türk Deniz Kuvvetleri açık deniz stratejisi gereği farklı gemi tiplerinin envantere girmesiyle bu yapı değişime geçmişti. Her zaman olduğu gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın öngörüsü özellikle Milgem projesiyle gelişen teknolojiyi yakalayıp kendi imkanları ile 3 farklı harekat alanında kullanacak kuvvet yapısını oluşturmuştur. Nitekim son Ukrayna-Rus savaşı Karadeniz harekat alanında ezberleri bozan taktiklerle yeni harp araçları oluşmuştur. Son savaşta insansız hava araçlarının taktiksel kullanımı Karadeniz'deki kuvvet dengesini deniz cephesinde Ukrayna, bir yerde de Türkiye lehine çevirmiştir. Rus Karadeniz filosu ağır kayıplar vermiştir. Karadeniz'de şu anda kuvvet üstünlüğü Türkiye'dedir. Artık su üstü gemileri kendilerini korumak için milyarlık silahlarını az maliyetli insansız hava araçları için kullanmaya başlamış ve fakat kesin sonuç hala alınamamıştır. Karadeniz'de denizaltı gemileri stratejik hedef haline gelmiş ve gelecekte en aktif harekatı yapacaklardır. Ege harekat alanı daha da karmaşa durumundadır. Su üstü gemileri harekat alanını terk etme durumuyla karşı karşıyadır. Türkiye ve Yunanistan'ın insansız hava araçlarındaki güç dengesi bugün her ne kadar Türkiye lehine bir durum gösterse de Ege'de bulunan 3000 küsür ada ve adacıklarda aynı zamanda Anadolu sahillerinde konuşlu İDA, insansız deniz araçları ve insansız hava araçları her iki taraf için de önemli tehdit unsurudur. Bu güç dengesinin Karadeniz ve Ege'de Türkiye lehinde olması önemlidir. Doğu Akdeniz harekat alanında özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanıma açılan insansız hava araçları üssüyle bu bölgede önemli ölçüde güç dengesi değişmiştir. Türkiye'nin 3 harekat alanında hasımları esas olarak Rusya Federasyonu ve Yunanistan'dır. Türk donanmasının bu 3 bölgede en önemli silahı denizaltı gemisidir. Bu maksatla devam etmekte olan yenilenme ve yapım projelerinin daha hızlı bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Gelecekte deniz savaşlarının denizaltı gemilerinin üzerinden yapılacağını değerlendiriyorum. İnsansız deniz araçları denizaltı harekatını destekleyen unsurlar olmalıdır. Özellikle mayın harbi Türkiye için savunmadan hasım ülkenin liman ve ticaret yollarına saldırı maksatlı düşünülmelidir. Bu maksatla insansız deniz araçları ile mayın dökme yöntemi geliştirilmeli ve zaman ayarlı olacak şekilde istenildiği zamanda kullanılacak şekilde dizayn edilmelidir. Ege harekat alanı içinde gelecekteki olası bir savaşta dengeyi ve savaşı denizaltı, mayın ve insansız deniz araçlarının belirleyebileceğini ve sonuca gidileceğini değerlendiriyorum. Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'i kontrol etme yönünden önemlidir. Aynı zamanda Kıbrıs ve Suriye kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle TCG Anadolu ve yapımı planlanan TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateynleri önem arz etmektedir. Bugün Türk Deniz Kuvvetleri gemilerine milli yapım, savunma ve saldırı füzelerinin takılması hem Rusya hem de Yunanistan için tehdit unsurudur. Açık deniz stratejisi için amfibi çıkarma ve fırkateynlerimiz yapılan lojistik gemilerle Mavi Vatan sınırları dışında her türlü caydırıcı gücünü kullanacak seviyededir.
1974'te bir koordinasyon hatası nedeniyle batan TCG Kocatepe olayından ders çıkartan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uçak gemisi projesini 2030 yılına kadar tamamlayarak deniz hava filosunu kurup her türlü harekatı kendi kontrolünde yürütebilecek duruma gelmelidir. Sonuç olarak Türk Deniz Kuvvetleri ülkesinin bekası için öngörülerde bulunarak oluşturduğu kuvvet yapısı bugün için yeterli görünse de özellikle insansız her türlü harp araç ve silahını hem sayısal hem de teknolojik olarak geliştirmelidir. Ege ve Karadeniz'de denizaltı gemisi, saldırı mayın harekatı ve insansız deniz araçları ile hakimiyet kuracak güce erişmelidir. Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deniz hakimiyetini elimizde tutacak yapıya ulaştığı söylenebilir. Bu hareket alanında en önemli hasmı Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filosudur. 1935 yılında donanmanın Malta adasını ziyaret etmesi, 10 yıl içinde Çanakkale Boğazı'nı bile zorlukla çıkan Köhnemiş İmparatorluk'tan kalan birkaç parça gemiden yepyeni bir donanma oluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası Akdeniz'de var olduğumuzun bir göstergesi olmuştur. O tarihten beri imkanlarını geliştiren Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki Bahriyemizin ezikliği 1935 yılında başı dik, gururlu bir Bahriye'ye dönüşmüştür. Şunu asla unutmayalım. Denizlere ilgisiz kalırsanız ilgi alanına başkaları girer ve sizi yönetir. Dünyanın merkezinde bulunan Avrupa-Asya arasında köprü, Karadeniz'den Akdeniz'e su yolu yani boğazlarla hayat veren bir konumda olan bir merkez ülke, eğer deniz hak ve menfaatlerini kullanamazsa, mavi vatanını savunacak bir deniz gücüne sahip değilse yok olur. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde en fazla önem vereceği deniz kuvvetleri olmalıdır. Devletin bekası denizlere sahip çıkmaktır. Bu konuyu gencinden yaşlısına ve özellikle ülkeyi yönetenlerin çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bugün Çanakkale'de on binlerce şehit vermişsek bunun sebebi donanmasızlıktır. Denizlere sahip olmadığınız için Almanya donanmamızı farklı harekat alanlarında kendi menfaati için kullandı. Ağlamak fayda etmiyor. İşte bu nedenle denizcilik gücümüz kabotaj haklarında olduğu gibi milli olmalıdır. İttifakların çıkarına değil, kendi çıkarlarımız çerçevesinde ön plana alınarak değerlendirilmelidir. Tüm kamuoyunun gerçek tarihi dizilerden değil, kaynaklardan öğrenmesi gereklidir. O zaman ecdadımızın nasıl yıkıldığı bilinir. Ama ben size söyleyeyim, denizlere önem vermediğimizden. Geçen ay 18 Mart Deniz Zaferi kutlandı. Ama gördük ki Çanakkale Zaferi diye tanıtıldı birçok yerde. Hiç kara savaşları olmadığı halde yeniden tarihler yazıldı. Ne zaman gerçek tarihi göreceğiz? Nusrat Mayın gemisi ve Barbaros zırhlısından sökülüp deniz topçu personeli tarafından kullanılan o bataryalar o harbin kaderini değiştirdi. 1683'ten beri geri çekilişimiz 18 Mart Deniz Zaferimiz ile son buldu. Deniz zaferimizle tarihin akışı değiştiği gibi psikolojik üstünlük de bize geçti. Denize dahice döşediği mayınlarla Çanakkale'yi geçilmez yapan kahraman yiğitlerimizin başarısıyla karşı taraf en kıymetli gemilerini kaybetti. Planları da, moralleri de 109 yıl önce ilk defa denizde çöktü. Bilmem anlatabiliyor muyum? Zira gerisi sizin yorumunuz. Devletimizin aynı gemide olduğu gibi pruvası neta olsun. Özhan Bakkalbaşıoğlu